mümin mabede adımını attığı andan itibaren orada gerçekten kime tazim yapılacak, onun mahabbet ve makafeti altına girer. O meclis öyle bir meclistir ki, o meclisin kürsüsünde artık bakan, gören, duyan, her şeyimize nigehban olan Allah vardır. Ve eğer saflarımızın arasında dolaşan birisi varsa, yukarılardan ona müsaade edilmişse, o da kendisiyle alakalı her toplantıda bulunup toplantıyı şereflendirmek için bulunan gönüllerimizin sultanı, insanlığın efendisi, Hz. Muhammed Mustafa vardır. Ve sizi böyle bir mülahaza altında camide hatırlatacağım, çağıracağım, davet edeceğim gibi ukalaca şeylerden kaçınarak sizi böyle bir tablo karşısında camide bulunduğunuz şeyleri takdire davet ediyorum. Kalpleriniz benim anlayış ve idrakimin çok üstünde bunu takdir ediyordur zannediyorum. Onun için hoca da girse, devlet başkanı da girse, başbakan da girse, burada bizim kalplerimize bir saniyede 70 defa nazar eden Allah var Celle Celaluhu. Ve burada onun gözünün içine bakan, onun cemali ve kemalini müşahede eden Hz. Muhammed Mustafa var diyeceksin. Çünkü cemaat onun cemaatidir. Çünkü sultan odur. Çünkü sikkeyi basan odur. Çünkü turrayı kesen odur. Çünkü mihrabın gerçek imamı odur. Bizler ve bütün imam arkadaşlarımız, bizler bütün vaiz arkadaşlarımız, bizler bütün müftü arkadaşlarımız onun arkasında sesine ses katıp sesi arkadaki saflara duyuran müezzinlerden farkımız yoktur. Mihrabın imamı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem, minberin hatibi Hz. Muhammed Mustafa'dır. Ve cami bununla manen donatılmıştır. Camiye denk yeryüzünde bir mabet yoktur, olamaz. Nasıl olabilir ki biz hayalimizde az derinleştikçe, az büyüttükçe, az yaklaştıkça, az asırları açtıkça imamın sesinde bile onu duyarız. İmamın soluklarında onu yakalarız. İmamın eğiliş ve kalkışında onu duyar, onu hissederiz. Çünkü o canlarımızın canı artık bize ruh olmuştur. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Ufku dolduruyor, yetiyor, başka şeyi göremiyoruz. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam, keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Anladım, vasfına ermek artık çok geç, saçlar bembeyaz. Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek.
İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek. Yaş olsa da ben taze hislerle yollardayım. Anladım, vasfına ermek artık çok geç. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından, ne olur sana ulaşmam için kanadından, bana bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardından. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken ardından. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o baykan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Mecnun gibi arkandan koşan kulun olayım. Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayım. Sensiz geçen bu acı rüyadan uyanayım. Mecnun gibi arkamdan koşan kulun olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Asker gibi ne zaman teriz. Ruhuma sisli dumanlı bir kasvet yaymakta. Göster çehreni ki güneş gruba kaymakta. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Son demde hiç olmazsa grubum tülü olsun. Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun. Her yanda tamburlar çalınsın, neyler duyulsun. Bu da benim düğünüm olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun.